Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Galaxy A52 neden alınır, kimler Galaxy A52'yi tercih etmeli, bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdi ilk nedenimizle başlarsak tabii ki burada A52'nin kameralarından bahsedeceğim. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde, f1.8 diyafram açıklığında, optik görüntü sabitleyicisini de bünyesinde barındıran ve buna ek olarak HDR, yapay zeka ve portre modu destekli, fiyatını gerçekten tam anlamıyla hak eden bir ana kameraya sahip. İkinci kameramız ise 12 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı. Son olarak 3. ve 4. kameralarımızda ise 5 megapiksel f2.4 diyaframa sahip olan makro ve derinlik algılama kameraları kullanılmış. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda Galaxy A52 özellikle yeterli derecede ışık kaynağının olduğu ortamlarda amiral gemisi cihazlara dahi kafa tutacak derecede bir performans sergiliyor. Özellikle ana kamerasıyla çektiğimiz fotoğraflarda renkler olması gerektiği gibi gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Bunun yanında detaylarda da herhangi bir kayıp yaşamadığımızı söyleyebilirim. Telefonumuzun düşük ışık performansına da bakarsak orta segmentteki diğer rakiplerinden daha önde olduğunu da söyleyebilirim. Ama yine de Galaxy A52'nin düşük ışık performansını çok başarılı bulduğumu söyleyemem. Dostlar, özellikle Galaxy A52'nin ana kamerasıyla çektiğimiz fotoğraflarda fiyatın hakkını tam anlamıyla yansıttığını görüyoruz. Hatta fiyatın üstünde bir performansı da bizlere verdiğini de rahatlıkla söyleyebilirim. A52'nin video çekim tarafına baktığımızda burada OIS desteğimizi görüyoruz, ancak OIS desteğiyle yalnızca 1080p 30 karede videolar çekebiliyoruz. Diğer bütün detaylarda EIS desteğimizle birlikte videolar çekiyoruz. Samsung bize bu fiyata OIS desteğini sunmasına rağmen 4K ve 60 kare videolarda böyle bir kısıtlamaya gitmesi gerçekten üzücü diyebilirim. Açıkçası kameranın video tarafıyla daha fazla uğraşıyorsanız ve de Galaxy A52'yi yüksek çözünürlükte video çekmek için kullanmıyorsanız, yani 1080p video çekecekseniz önerebilirim, ancak 4K veya 1080p 60 karede video çekmeyi düşünüyorsanız kesinlikle bütçenizi biraz daha arttırıp en az iPhone SE 2020'ye yönelmeniz gerekiyor. Şimdi ön kamera tarafına bakarsak A52'de 32 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip olan HDR ve portre modunu destekleyen bir kamera bizim karşımıza çıkıyor. Bu kamerayla 1080p 60 fps'te EIS desteğini de kullanarak başarılı videolar çekebiliyoruz. Dostlar, Galaxy A52'nin kameraları ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımda fiyatını gerçekten üstünde bir performansı bize verdiğini, hem video tarafında hem de fotoğraf başarımı noktasında bizlere çok iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Yani dostlar, şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Galaxy A52 bence orta segmentin en iyi kamera performansına sahip olan cihazı. İkinci nedenimiz ise A52'nin ekranı diyebilirim. 6.5 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlüğünde 407 ppi piksel yoğunluğuna sahip, 90 Hz tazeleme ve 180 Hz dokunma hassasiyeti sunan Samsung'un kendi üretimi olan Super AMOLED paneliyle geliyor. A52'nin ekranı renkleri abartıya kaçmadan gerçeğe çok yakın bir şekilde veriyor ve düşük fiyatlı AMOLED panellerde beyaz rengi sarıya yakın gösterme durumu da A52'nin ekranında kesinlikle bulunmuyor. Beyaz renk başarımı da gerçekten iyi diyebilirim. Cihazda video, dizi, film izlerken de çok güzel bir görsel deneyim yaşattığını söyleyeyim. Bunun haricinde oyun oynarken cihazımızın işlemcisi düşük seviyede kaldığı için oyunlarda grafik ayarlarımızı yükseltemesek de ekranımızın panel kalitesi üst seviyede olduğu için yine de güzel bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Bunun yanında ekranın AMOLED olmasının artılarından biri de Always On Display özelliğinin cihazımızda olması. Buna ek olarak Galaxy A52'nin pil tarafında da özellikle telefonu karanlık modda kullandığımızda siyah alanlardaki pikseller tamamen kapatıldığı için cihazımızın batarya performansına da önemli derecede katkı sağlamış oluyoruz. Bu sayede A52'yi tamamen karanlık modda kullandığımızda aydınlık modda kullandığımıza göre %15 civarında daha uzun bir batarya ömrü sunuyor. Ekranımızın parlaklık konusunda da bizi üzmediğini söyleyeyim. A52 800 nit değerinde bir parlaklığa ulaşabiliyor. Parlaklık oranı olarak %70-75 arasındayken bile gün ışığı altında ekranı görmekte kesinlikle zorlanmıyoruz. Bu da ekranımızın en önemli artılarından diyebilirim. Ancak ekranımızın geride kaldığı bir nokta var. Bundan da bahsedelim. Özellikle telefondan dizi film izlemeyi seviyorsanız bu cihazda HDR desteğinin olmadığını belirteyim. Ama A52'nin ekranı gündelik kullanımda kesinlikle kaliteli bir görsel deneyim yaşatıyor. Bunun yanında akıcılık kısmında da başarılı bir cihaz olduğu için özellikle sosyal medya kullanırken veya internette haber, makale veya benzeri bir şey okurken ekranın tepkiselliğinin gayet iyi olduğunu rahatlıkla anlıyorsunuz. Dostlar,
A52 almak için 3. nedenimiz batarya performansı. A52'de 4500 mAh'lik bir batarya bulunurken hızlı şarj kısmında 25 Watt desteğini görüyoruz ama maalesef kutu içeriğimizden 15 Watt'lık bir adaptörümüz çıkıyor. Ve bu adaptörle yaklaşık 47 dakikada %50 oranında, 1 saat 38 dakikada da %100 oranında şarj edebiliyoruz. Bu değerler gerçekten geride kalıyor ancak A52'nin sunmuş olduğu batarya performansı kesinlikle bizi üzmüyor. Oyun harici gündelik kullanımda 10 saat ekran süreleri alabiliyoruz. Bunun yanında 2 saat oyun oynayarak yaptığımız testlerde de 7,5 saatleri görebiliyoruz. Şimdi 4. nedenimize bakarsak cihazımızın yazılım başarısı diyebiliriz. Burada Galaxy A52'de Android 11 ve One UI 3.1 arayüzünün bulunduğunu belirteyim. Dostlar, önceki One UI sürümlerinde stabilite açısından bazen sorunlar yaşayabiliyorduk. Uygulamalardan atma, menüler arasında gezerken takılma gibi. Ancak One UI 3.1'de menüde dolaşırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken gayet hızlı olduğunu söyleyebilirim. Cihazımızın donanımı da PUBG, Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunları oynamayan bir kullanıcıysanız rahatlıkla yeterli gelecektir. Galaxy A52'de orta segmentin standart işlemcisi yani Snapdragon 720G bulunuyor. Normalde Snapdragon 720G ile hiçbir cihazı bu fiyata önermem ancak Samsung yazılım kalitesiyle gündelik kullanım ve hafif oyunlarda bir sorun yaşatmıyor. Bunun yanında cihazımızda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının bulunduğunu da söyleyeyim. Depolama alanımızda hafıza kartıyla 1 TB'a kadar arttırabiliyoruz. Açıkçası performans konusunda üst düzey beklentileriniz yoksa Galaxy A52 3-4 sene boyunca hiçbir sorun yaşatmadan götürebilecek bir telefon. Galaxy A52 almak için 5. nedenimiz uzun yıllar ve hızlı bir şekilde gelen yazılım güncelleme desteği. Samsung A52 için 3 ana Android güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemelerini vereceğini açıkladı ve güncellemeler Samsung tarafından duyurulduğunda bütün Galaxy A52 modellerine bu güncellemeler hızlı bir şekilde ulaşmış oluyor. Bu güncellemeler sayesinde A52'nin ilerleyen yıllarda da stabilitesinin bozulmayacağını düşünüyorum. Çünkü kullandığımız uygulamaların hepsine gelecek olan güncellemeler yeni Android sürümlerine daha optimize bir şekilde çalışmaya odaklı olacak. Bu sayede telefonumuz da güncel kaldığı için uygulamaları kullanırken herhangi bir problemle karşılaşma olasılığımız daha da azalmış olacak. Şimdi 6. nedenimize bakarsak cihazımızın hoparlör kalitesinden bahsedeceğim. A52'de stereo hoparlörler mevcut. Telefonumuzda stereo hoparlörlerin bulunması önemli bir avantaj ancak sadece çift hoparlörlü olması bize pek bir artı sağlamaz. Seslerin doygunluğu, yüksek ses seviyelerinde özellikle de tizlerde patlama gibi sorunlarla karşılaşmamamız A52'nin ses performansını öne çıkaran önemli detaylardan. Bunun yanında cihazımızda herhangi bir video, dizi, film izlerken ve oyun oynarken de seslerin hangi taraftan geldiğini anlamamızda kullanım deneyimimizi arttıran diğer detaylardan diyebilirim. Şimdi A52 almak için 7. nedenimiz ise cihazımızın suya ve toza karşı IP67 sertifikası ile korunması. Bu sayede rakiplerinden bayağı öne çıktığını söyleyebilirim. Çünkü orta segmentte hiçbir model IP60 serisi sertifika ile korunmuyor. A52 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor ama ben yine de telefonla havuza girme veya duşa girme gibi riskli işleri yapmamanızı öneriyorum. Çünkü sıvı teması ile oluşacak herhangi bir problemde Samsung cihazımızı garanti dışında değerlendiriyor. A52 almak için son nedenimize bakarsak burada fiyatından bahsedeceğim. A52'nin ülkemizde sadece 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen modelini alabiliyoruz ve şu an için güncel fiyatı da 4100-4200 TL civarında. Bu fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda kamera, ekran ve yazılım konusunda sunduklarıyla benim için Samsung'un A serisindeki fiyat performans açısından açık ara en başarılı cihazı diyebilirim. Dostlar, bu videoda A52'nin öne çıkan özelliklerine değinmeye çalıştım. Yani sırf 10 neden öne sürmek için A52'nin geri kaldığı noktalara yer vermedim. Zaten A52'nin Poco X3 Pro, Mi 11 Lite ve diğer orta segmentteki başarılı rakipleriyle karşılaştırmaları kanalımızda var. Eğer onları da izlemediyseniz kartlar kısmından o videolara da ulaşabilirsiniz. Dostlar, son olarak A52 ile ilgili genel bir değerlendirme yaparsam özellikle telefonda kameranın fotoğraf tarafı ile ilgilenen ve bunun yanında güncelleme desteği, ekran kalitesi ve batarya performansına da önem veren biriyseniz A52'yi size rahatlıkla önerebilirim. Peki dostlar, sizler A52 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınır mı? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.